Bu haftaki 21W11A güncellemesinde mükemmel iyileştirmeler varmış. Geçen haftanın sorunu olan paratoneller suyla tıkanmaması gibi sorunlar giderilmiş sonunda. Bu hafta birazcık sanki bakırlara yoğunlaşılmış. Sanırım Warden'ı en son ekleyecekler. Bu birçoğunuz için üzücü haber ama en çok beklenen şey o maalesef. Ya şu muhteşem olaya bakın ya. Artık yıldırımlar oksitlenmiş, açıkta bırakılmış bakırları temizliyor. Bunun yanında artık bakıra bal peteğiyle dokunduğunda bal mumu kaplı oluyor. Yani adı cilalı oluyor ve yıldırım düşmesinden tekstürlerinizi koruyor. Eğer ki bal mumuyla kaplı olan bir paslı bir bakırınız varsa ve bunun değiştirilmesini istemiyorsanız yıldırım üzerine düşerse oradaki tekstürü korumuş oluyor. Bu bal mumu kaplı bakırların tekstürlerini oyuna henüz eklememişler. İlerleyen zamanlarda belki saydam bir tabaka eklenir. Bu arada paslanmış bakırları sadece yıldırım değil, bu elimde tuttuğum baltalar da temizliyor ve artık bal mumu kaplı bakırları külçe olarak elde edebiliyoruz. Bunun yanında mağara boyutları değiştirilmiş ve fark ettiyseniz her yer su. Neden? 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 Ya neden? Bu kadar su olmak zorunda mı ya? Elmas cevherlerinin damla boyutları arttırılmış, yani artık daha sıkı çıkacaklar, yaşadınız. Ve sarkan kökler artık tavanda bu toprakların üzerinde asılı durabileceklermiş. Ben bulamadım ancak eğer ki bulmuş olsaydık bu şekilde gözükeceklerdi. Geçen hafta bir takipçim büyü masasının çalışmadığını söyledi ve gerçekten geçen güncellemede bozulmuşlardı. Bir tek bu da değil, F3G'ye de bastığında o da çalışmıyordu. Artık büyük damla yapraklarını kırınca büyük damla yaprağı elde edebiliyoruz. Yosun blokları artık yosunlanabilen taşları yosunlayabilecek. İşte bu şekilde. Bununla beraber artık küçük damla yapraklarını koyarken rastgele konumlandırılmayacaklar. Ametislere de bir düzenleme gelmiş. Artık tam oluşmuş ametistlerin pistonla, elle veya başka bir yolla kırarsak 2 tane ametist parçacığı elde edeceğiz. Ancak kazmayla kırarsak 4, eğer servetli kazmayla kırarsak ise daha fazla ediyor. Görseniz, baksanıza şuna, ben 12 tane yaptım bir tanesiyle. İşte geldik teknik değişikliklere. Artık F3L'ye basarsak bize böyle bir yazı çıkartıyor. 10 saniye bekledikten sonra yazdığı konumda bir dosya kaydediyor. Konuma gidersek ise karşımıza bunlar çıkıyor. Bunlar birçoğumuzu ilgilendirmeyen şeyler ama notu düşülmüş. Ne güncelleme ama. İncelediklerim arasında bana kalırsa en kötüsüydü. Bir maden cevher dağılım tablosu bile yok. Neyse. Twitter'da haberleri okumadık diye kötü olacak değil ya. Ancak bir tane haberimiz var. Bir developer su altındaki mağaraların batık olabileceğine dair bir tweet atmış. Hatta bunun iyi bir fikir olduğunu söylemiş ama değil, iyi bir fikir değil. Yapmayın lütfen ya. Ya o gemi oradan oraya nasıl gelebilir? Karadan niye batsın ki bir gemi? Yani çok saçma olur. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi açık sular altında kalmış mağaraların dibinde olacaksa olabilir. Zaten ama bu okyanusa bağlı olan bir şey. O yüzden bilmiyorum, bence toprağın altındaki suyla kaplı olan mağaraların içinde batık bulunması çok saçma. Her hafta yayınlanan güncellemeleri kanalımda bulabilirsiniz. Hepiniz bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.